Ya buranın altında mezar var. Ha, ölü var. Üzerine ev inşa etmişler. 40 yıldan beri burada yaşıyor. Hiç para almıyor. Sadece ev vermişler ona. Diyelim bu mezarlıkta 24 tane kömülü. Arkadaşlar bugün cuma diye ücretsiz yemek dağıtıyorlar burada. Bakın kalabalığa. Şu an altımızda ölü var. Abi, ölü öldüğünde bunu kaldırıyor, torpağa merdivenler çıkıyor. İnik öyle bir bura. Biri öldükçe gömüyorlar o zaman aşağı. Çukur göğüdüyorlar, derin yapıyorlar, kömüler. Ya o zaman amca teyzeyle evlenmek istiyor. Sen istemiyorsun ama. حبيبي بس عدوي Benim aşkım değil. Benim aşkım değil. 13 tane evlenmiş. 13 kere evlenmiş. Evet. أنا خمسة Bu 5 tane evlenmiş. 5 5 tane eşi var. Bin abine mu? Amca yatıyor burada anladığım kadarıyla. Aa, bu çocuğun yeriymiş. Ha çocuğun yeriymiş. Ha tamam. Ha kendi yeri bu iç tarafta. İsmail. Oğlum mama hoş Mısır'ı. Göz kulak oluyor o zaman mezarlıklara. عشان ما فيش بقى Peki nasıl geçiniyor? Abla nasıl geçiniyor? Yiyecek, içecek. ليه استغفر الله Allah beni kesmiyor diye Allah veriyor vallahi. İşleyenim yoktu diye. Selamünaleyküm. Yalla معنا تفضل. Tuktuğa bindik şimdi dostlar. Bir önceki videodan Ömer abi hatırlıyorsunuz. Beraber Kahire'ye gezmeye devam ediyoruz şimdi. Abi nereye gidiyoruz? Ölüler şehrine. Dostlar bu videoda çok ilginç bir yere gideceğiz yine. Ölüler şehri. Kahire'de çok devasa bir mezarlık var ve insanlar bazı yerlerde evlerin içerisinde mezarlarla birlikte, ölülerle birlikte yaşıyorlar. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Ömer abi hem tercümanlık yapıyor hem de burada rehberlik yapıyor. Sağ olsun Kahire'yi onunla beraber gezeceğim. Kendisine ulaşmak istiyorsanız, Kahire'ye gelirseniz, onun size rehberlik etmesini istiyorsanız açıklamalara ben numarasını bırakacağım. Ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Şimdi yola koyulduk. Kahire'nin meşhur trafiğiyle yolumuzda gidiyoruz. Abi arkadaş kaç senedir tuk yapıyor? قد ايه صار لك شوفير توك توك؟ كم سنة صار لك شوفير توك توك؟ قد ايه كم عام؟ قد ايه صار لك عندك توك توك؟ كتير كم سنة؟ يعني 10 سنين 10 yıldan beri tuk-tukta işliyor. 10 yıldan beri. Evet. Peki buradan elde ettiği kazanç bir ayı geçirmesine yetiyor mu abi? يعني هذا فيك تعيش عائلة فيه؟ Elhamdülillah yaşadığımız bir külfedi yaşatıyoruz. Yaşatıyor. Evet. Kirada mı oturuyor yoksa kendi evi mi var? بيت ملك الأجار ده وجوه Var kira. Kira. Ayıptır sorması, aşağı yukarı ne kadar kira veriyor ليش abi? إيجار بيتك يا معلم؟ بدفع 1200 1200 pound. 1200 pound. 25 dolar yakın. 25 dolar civarı. Evet abi. Ailesiyle mi yaşıyor, tek mi yaşıyor, bir çoluğu çocuğu var mı? لا معايا اولاد He, çocukları var mı? Çocukları var. Allah bağışlasın abi. Allah kalilek yahum. Bak adam abi mezarlıklar buradan da başlıyor abi. Dedim, hadi Ha, buraya mezarlıklar mezarlık- buradan He, başlıyor. Mezarlıklar. Buraya ucu yok. Bak. Bak kim mezarlıkta camlar var. Şöyle Bak. göstereyim sizlere. Sağ tarafta kalıyor dostlar mezarlıklar. Abi sadece kendi mi çalışıyor yoksa eşi de çalışıp aileye ekonomik destek oluyor mu? لحالك شغال ولا عيالك شغالين معك؟ لا عيالي تعبانين انا تعبان بص بس شغال Ha ben çocuklar rahatsızdı. Benim de belimde şeydi var. Belimde arığı vardı. Çocuklar da evde keyifsizdi. Ben işliyorum diye. Elhamdülillah geçiniyorum. Ha, sadece o işliyor. Onun kazancıyla geçiniyorlar. Eşi de çocuklara bakıyor. Bütün ölüler şehir abi. Ucu yok. Ölüler şehrine girdik o zaman. Çok büyük abi ucu yok. Neresiysen artık Ölüler şehrine ait oldu bak. Bu yolları İngiliz'den yaptılar abi. Yeni yol bu. Bunlar iniyor. Buralar akşam öyle korkunçtu. Şimdi normal oldu abi bak. Bütün Şu mezarlık- sağ tarafta, sol tarafta gördüğümüz her ev tipi olan yer aslında bir mezarlık dostlar. Şükran abi. Selamünaleyküm. Gel abi gel. Buralar mezarlık yeri bak. Buralar hep mezarlık. Bunlar mezarlık yeri.
Ölüler şehrine geldik dostlar. Nereye gitsek? Buranın nüfusu kaç demiştin abi? Abi nereden baksan yıldan sonra abi 1 milyon insan yaşıyor burada. Aşağı yukarı 1 milyon insan yaşıyor. Ha? Bak nereye soralım mı? Olur abi, soralım. Abla orada kapının önünde oturuyor. Büyük ihtimalle orada yaşıyor kendisi. Yaşıyor abi. Yaşama yeri buralar. Resmi insanlar burada yaşıyor abi bak. Şu tarafa kamerayı vur. Bütün buralar mezarlık abi. Eski Memlükler yapılan Memlük yapısı. Memlük yapısı. Evet. Bak. Bir cami mi, kale tarzı bir şey mi abi bu? Memlüklerden kalan, ha yazıyormuş orada. Tarabay El Şerif kompleksi diyor. Gel abi gel. Burada bile trafik var ya. Abi bütün mezarlık. Mezarlıkta bile trafik var. Bütün mezarlık bura. Gel abi gel. Burada daha canlı mezarlık var abi ya. Şu da Osmanlı tahta yapsa abi kamera biraz vurun. Bu Osmanlı yapısı. Osmanlı yapısı abi. Ha, şu binalar Osmanlı evi. Evet abi. Şöyle göstereyim sizlere dostlar. Şu köşedeki binaların hepsi Osmanlı yapısıymış. Biliyorsunuz Osmanlı burayı çok uzun yıllar yönetti, Mısır'ı. Sanırım 1517 ile 1914 yılları arası olması lazım. Uzun yıllar burayı yönetti dostlar. Tamam. Ha, burada da cami var. Çok güzel yalnız mimarisi, ha. Taş cami. Şöyle göstereyim sizlere. Kesin tarihi bir camidir abi ha. Ahşap balkonu, penceresi varsa Osmanlı yapısı. Abi Osmanlı yaptı. Tamam, şöyle göstereyim sizlere. Ahşap pencere ve balkon varsa Osmanlı yapısı dedi abi. O ne satıyor abi? Ala kokla değil. Kokla mı diyor? Para sanatsız veriyor. Ne bitkisi abi bu? Aa, ne kadar güzel kokuyor ya. Çok güzel kokuyor. Bu rihan. Reyhan değil mi? Reyhan. Bir an emin olamadım ama. Bırak benim işimi rızkımı kesme gene diye. Abla kaç yıldır burada çiçek satıyor? صار لك قد ايه هون انت اللي بتبيع الحاجات دي؟ 20 لا 30 انا 50 Bu 50 yıldan beri burada duruyor. 50 yıldan beri burada yaşıyor abla. Enti انا كم سنه؟ 40 39 دي عشان بنتي Ha, 40, bu 39 yıldan beri de bu da annesi 50 yıldan beri burada oturuyor. Annesi, ha onun kızı. He. مامتي Annem, maman, maman. ماما Abla 39 yıldır burada yaşıyor o zaman. O zaman 39 yaşında انا abla. حلوه عندها Annesi de 50 yıl. Ha, ben gene kibarım annem siyah diye bana. Allah ne kadar tatlı o ya. بالذات Maşallah. Maşallah. Burada çiçek satarak mı geçimlerini sağlıyorlar abi? Türkiye var biraz sonra. ضلنا يا شباب. Geçinebiliyorlar mı peki abi? Yaşam nasıl burada? عامل لي يعني دي يعني عم بوافق معكم فيكم تاكلوا تشربوا فيه يعني ايه والله دي شيء مش عارف. Yaşam sürüyor o zaman. يا شمس ما فيش ماني ما فيش بح بح بان ماني دي بارد يا Para mı istiyorlar? Verelim abi ya. Bir şey olmaz abi, verelim ya. Bukhari'ye 100 kağıt verirsin. 100 kağıt. 100 kağıt ver. Burada mezar ev görebilir miyiz abi? Sorabilir misin onlara? عايزين فوت جوه هنشوف انت الازهر؟ Ha, abla bir yere götürecekmiş bizi. Şükran, Şükran, memnun oldum abla. Biz verdik yani para verdik. Aynen. Olur abi, verelim paraya, o kadar video çekiyoruz. Yani buz. Tabii ki de destek oluruz abi ya. Bu çocuk çok güzel çocuk. Vallahi ya, saçları ne güzel öyle. Kıvır kıvır yapmışlar. اه والله abi. Bunlar hep mezar mı abi şimdi? Hepsi mezar ha? Ha, birkaç tanesi de dışarıda. Bu evlerin içinde hep mezarlar varmış dostlar. Birkaç tanesi böyle dışarıda. Bu insanlar da bekçiliğini yapıyorlar. Bekçilik yapıyor buralar. Ha gene var. 40 yıldan beri bekçilik yapıyor buraya abla. Evet. Peki bunun için bir para alıyor mu? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. احنا عايزين نسالك ماما يعني انت هدول مقابر دي مقابر ايوه انتوا لكم اللي انتوا حرس هون شو هذول؟ لا 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 الحريص ربنا انا مش حريص على حاجه بني انا نوتن. ساكنه هنا ساكنه هنا بقالي 40 سنه 40 yıldan beri ben mezarda oturuyorum. اه 40 yıldan beri burada yaşıyor. Ha, Hiç burada. para almıyor. Sadece ev vermişler ona. vermiş. اه 40 تعالى سنه بقى فوق انا بقالي 40 سنه Ha. Tüfe ecer hon şey. لا يا حبيبي Yok, فوق vermiş. من Para حماية. vermiyorlar. Sadece bekçilik yapıyor. Kaynanamın evi burada değil. Burada gelen akrabanın mezarlığı bedava. Anladım. Bedavi hiç yat. Peki tanıdığı mı bu mezarda yatanlar? هدول المقابر قريبينك؟ لا بتوع ناس جنبي Bunlar akrabam geldi, komşularımmış. خلي بالك Ha, بس komşuları. حد يسرق برضه ولا هنا. حد يعمل حاجه Bunlar burada bekçi kimin hemen eve هو هنا kira بس vermiyor وهنا 40 في zamanı. واحده تاني Kaynanası vermiş gitmiş. Kocasının بس هم عشان annesi ما فيش bırakmış.
Bunlar da komşularımız. Yani bir Göz kulak oluyor o zaman mezarlıklara. عشان ما فيش بقى Peki nasıl geçiniyor? Abla nasıl geçiniyor? Yiyecek, içecek? انت من وين عايش يا ابو الشاب؟ إيه؟ مين عندك بيشتغل في لا عندك؟ ما عنديش حد ولا ليا معاش ولا ليا حاجه ليا ستر الله. Allah beni kesmiyor diye Allah veriyor bana. İşleyenim yoktu diye. Ne bintek ne bint? لا حفيدي. Hayvan. Torunu. Torunu. حفيدي. Ha, maşallah. Başka yere giderim mi? Olur abi, destek olalım ablaya. Gelme şu ismi de. وده النادي الكرة بتاع Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Böyle 1992'de geçirmiş, Hamis günü geçirmiş bak. Ya. 1992'de. İki mezar var. İki mezar var. Bir mezar 52 sene olmuş. Bir tanesi 52 yıldır burada yatıyor, diğeri ناس Geleyim mi abi? كتيرة ميتة جوه. videoya izin verirler mi? Selamünaleyküm. Bir tane şimdi mezar eve girdik dostlar. Hadi makbara. ايه على المقبرة. لا دي انا بنام عليها ايوه التربة اهي. Turba. التربة اهي. اه تربه جوه اهو 3 tane abi merdivenden inersin aşağı. Ha burası şey yer altına gidiyor. Yer altına. Ha. المقابر بيكونوا جوا ما تفوتوا من تحت الارض تحط وعندهم جوه. merdivenden köylüler abi sağ tarafa kömüyor erkekler. Sağ tarafa. Ha, bunun yerin altı boş oluyor. Bırak kapıyı açıp ölüleri kömüyorlar burada. Şu an burada bir merdiven var ve yerin altına gidiyor değil mi abi? في on سلم yani. Tamam, aşağı gidiyorlar. Sağ tarafta bir mezar var. Erkekleri gömmüşler. Bak şurada erkek. Tamam. في ميت. Şöyle göstereyim. Hala burada bir ölü var. Ha, buranın altında sağ Erkek tarafta yatalım. Erkek. erkekler yatıyor mezarda. Sol tarafta da o zaman kadınlar. Biz burada ölü yani bura mezarda. Ya buranın altında mezar var. Ha ölü var. Üzerine ev inşa etmişler. في ناس في ناس ساكنه هنا تاني معانا معاهم بس في السوق. ناس ساكنه تاني معانا Yani في هون يعني في مقبره هون. مقبرة هنا مقبره هنا ومقبره هنا الله أكبر. فيها رجال وحريم. لا الرجاله رجالي لوحدين الداخل من هون من سلم. İnmiyorlar değil mi abi aşağı? Yok abi merdiven buradan ölüler buradan Ne kömür var, çıkıyorlar. ne? Ha, sadece gömüp çıkmışlar, sonra kapatmışlar üstünü. kapadılar. Şu an altımızda ölü var. Abi, ölü öldüğünde bunu kaldırıyor torpağa merdivenler çıkıyor. İnik ölüler bir bura. Hı hı. bir bura. Peki- Yani فيكم كم واحد بيدفع هون تحت؟ تحت يعني موجودين لا بتاع حوالي 50 والله بيسعى يعني. ما هو كل ما بيكتروا نعمل لهم قصعه نفحر تحت نشيلهم ونفحر ونحطهم تحت الارض تاني Çok diye buna diye burada çok ölü gömülmüş diye. Mesela her 10-15 yılda diye inip aşağıda derinleştirik diye. Birini gömüyorlar. Her biri öldükçe gömüyorlar o zaman aşağı. Çukur bir öldürüyorlar, derin yapıyorlar, kömüyorlar. Peki aşağıda yatan bu ölüler onların akrabaları mı, tanıdıkları mı? كدول ميتين. دول كلها ميتين وكده بس هنا رجاله بعرف كيف قرايبين ابوك شيء لا هو واقف عليهم حرب. abuk ابويا babasıyla dedesi burada kömürler. Babasıyla dedesi. Ha bu adam. O zaman kendisi de Allah uzun ömür versin de vefat ettikten sonra buraya mı gömecekler? بعد عمره طويل انت كمان هتدفن هنزل انا اهو ben de buraya ineceğim diye. Yani o. Şu an o bekçilik yapıyor. Kendi evi aynı zamanda burada. Yaşıyor. طبعا عشان ما عنديش Ben oturacak yerim burada diye oturuyor. عايشين يوم فيه ويوم Hem evleri hem mezarları aynı yerde yani. Çok ilginç ya. Kem yetişiyor. Bakın burası evin içi, şöyle göstereyim. Burada eşyalar var. Birazcık karanlık ama burada dolap var. Mutfak kısmı arka taraf. Burada merdiven var. Merdivenden inip aşağı gömüp geri çıkıyorlarmış dostlar. Şöyle geçeyim de burada ne varmış? Ha, bu da odaları. Burada yaşıyorlar. Buyur abi. Burada değil 4 tane yeni ölmüş biri 10 yıldan beri. Aha. Ondan önce de 20 tane kömürmüş burada. 20 tane. Çünkü bura çok eskimiş. Kaç yıllık burası abi? يعني هون قديما قديش صار كم سنه صار المقبره دي؟ بقى لها كام سنه من قديم كم سنه؟ من سنه من اواخر الستينات Yani kendi aklına gerek avakır sittinat yani 60 yıllarından beri kendi burada yaşıyor. 60 yıldan beri burada yaşıyor. 60 yıldan 64 yıldan kendi burada. Bundan sonra burada gene kömürler varmış. O Peki- eski 20 tane üstüne 4 tane yeni ölüymüş kömürmüş. Peki abi neden mezarlıklarda yaşıyorlar? Abi entu عايشين هون من sebep şu بسبب ما فيش سكن فلوس param yok. Ha, para yok. Buraya tabii kira vermiyorlar. O ما في ايجار. انت ساكن ملكك هيك هون. اه يعتبر
Para vermiyorlar. ما عنديش. Benim oturacak yerim yoktu. Ben de mezarlıkta geldim bunu yaptım. Peki nasıl geçiniyorlar abi? Aylık hani kazançları ayıptır sorulmaz ama geçinebiliyorlar mı? Nereden para kazanıyorlar? شو بتشتغل ايه انت؟ مصلحتك ايه؟ انا اساسا مصلحي كنت بتاع دهب، دلوقتي ببيع شاي. Deheb? اه كنت بتاع دهب زمان. Ha, eskiden kuyumcumuş, altıncı. Hı hı. زمان دلوقتي عشان الصحة ومش قادر Yani yaşım böyle dişlemiyorum diye çaydan kahve satıyorum diye. ببيع ها. شاي مية معدنية. İçeriz bir kahvesini Hala amcamın. nişram annek şey haga. ايه عندي نسكافيه وعندي كل. Meşe her şey Nescafe vardı, çay da var, istediğiniz vardı. Soracak bir şeyin var mı? Şimdi ben şöyle bir araştırma yaptım. Burada eşyalarıyla gömülüyormuş insanlar. Öyle bir kültür var mı kendilerinde? العادات عندكم الميت بندفن بيحطوا ثيابه جنب منه اللي كلام فيه موجود ولا لا الميت اه مثل ايام الفراعنه يحطوا لا ثيابنا ما لا فيش لا ده اسلامي لا كله لا لا اسلامي. Müslüman yeri bura. Ha, İslami kurallara göre. Firavun dönümünden kalma o. Heh, tamam çünkü وفي بلاد تانية في بلاد تانية بتدفن الدفنات اللي هي الشرعية، بيبحثوا ويحطوه ويردموا عليه التراب. tamam. Ama biz nedir turab? اه Ya burada toprak yoktur. Yerin yani her şeyi fethedin koyuyorlar burada. Tamam. İslami kurallara göre kurallar- gömüyorlar o Bana şekilde. seyirciler bir şey anlat. O sen dediğin bu Aşırı kömür abi bunlar Firavun dönümünden kalma. Onu birazdan açıklayacağım abi. O yüzden merak ettiğim için sordum. iyice seyirciler anlat, bu konuda Mısır'da varlardı. O Firavun dönümünden abi. Bunlar ne belirler? Kıyamet günde kayıp her şey malzeme yokluğunda bulacaklar. Asla Evet. tanıyacaklar. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için Bura İslam. eşyalarıyla gömülüyorlar. Ama burada İslami kurallara göre. ده اللي مدفون. بص Gel amcam gel. ده اللي هو بص Babası. Burada. Babası mı? Babası mı? ده مدفون هنا. Burada kömür. Yakışıklı amcaymış. Abi اللي عم بين عليه şab. Babasının 2 tane fotoğrafı var. 13 tane evlenmiş babam diye. Efendim? 13 tane evlenmiş. 13 kere evlenmiş. Evet. أنا خمسة. Bu 5 tane evlenmiş. 5. 5 tane eşi var. He. 5 kere evlenmiş. Ha, bu 5 kere evlenmiş. Babası 13 tane evlenmiş. Kaç çocuğu var amcanın? Kem ولد عنده البركة? إن هو عنده 9. 9 tane. 9 tane çocuğu var. Bunlar evlenip evin doğru boşuyor abi. He. Yani yanında bir tane koyuyor. Anladım. Entel belki kem olandık. أنا عندي 3. Bunda da 3 çocuğu var. 3 çocuk var. Nerede abi çocukları peki? Evlat oyunun في اللي نزل الشغل وفي اللي بيته. Kimisi çalışıyor, kimisi de evinde. Anladım. Anladım. Peki onlar gelip burada yaşamayı düşünüyorlar mıymış çocukları? Sakinin magon. بيقعدوا بيخلصوا وبيجوا. Binamon. اه burada da kalıyorlarmış, yatıyorlarmış. Ha, bazen gelip burada da kalıyorlar. برضه بيناموا هنا. Ha, burada odaları var sanırım. Ana Aşraf. عندك Arkadaşlar ev böyle. Gördüğünüz gibi. Amcam gösteriyor. Şuraya basıyorum ama bir an çekiniyorum aşağı gitmeyelim diye. Çünkü tahta var ha, amcamın yattığı yer burası. Sen yatıyorsun burada. Ente wين yaptın? Bina binamon. Amca yatıyor burada anladığım kadarıyla. أنا بنام جوا. bu çocuğun yeri. Ha, çocuğun yeriymiş. Ha, kendi tamam. yeri. Ha, kendi yeri bu iç tarafta. İç tarafta kendi yeri. Burada böyle su koymuşlar bidonlara. O suları kullanıyorlar. İçeriği de şöyle göstereyim dostlar. Bu arada illaki soran olacaktır, hiç merak etmeyin. Böyle ziyaret ettiğim her yerde maddi destek elimden geldiğince olmaya çalışıyorum insanlara. Çünkü onların yaşantısını gösteriyoruz. Zor bir yaşantı. Elimden geldiğince destekte oluyorum buradaki insanlara. Buyur abi gel. Şükran amca, şükran. Ha, burada da çamaşır makinesi var amcamın. Biraz eski bir çamaşır makinesi ama burada kıyafetlerini yıkıyor. Oturalım bir şeyler. Burada da kendi satıyor. Aynen, çay kahve satıyor burada amcamız. Bir çayını kahvesini içelim amcamızın ya. Tabii canım. Bu arkada başka biri yaşıyor galiba. Başka mezarlık bu. Aynen. Şöyle farklı mezarlar var dostlar. Ama birçoğunun kapısında gördüğünüz gibi kilit var. Şöyle göstereyim sizlere. Hepsi böyle kilitli. Çünkü yağmalıyorlar. Yani mezar yağmalama olayı falan da oluyormuş. Bunların güzel ölülerin kömmesi. Değil mi? Merdivene iniyorsun. Hı hı. Sağ tarafa erkekler kömüyorlar. Diyelim bu mezarlıkta 24 tane kömülü. Sağ tarafta. Hepsi erkek. Sol taraftakiler de kadın. Bunu anlat seyircilere. Senin o dediğin kömürler, ölüler, aşağıdan kömürlerin kanatasını diler kıyamet gününe çıkıp alacağız. Onlar Firavun O döneminde. aynen Firavun döneminde. Onu birazdan bahsedeceğim abi. Birazdan bahset, seyirciler bu konuda dikkat etsin. Bura İslam bölgesi. Bu bölgede bütün Memlük bölgesidir. Ondan kelli geldi Muhammed Ali döneminde burayı bütün Osmanlı şey aldı. Yani gördüğün mezliklerin çoğu Osmanlı'dan kalma. Memlüklerden alma.
طلع معاك مش هيسمي يا نهار احمر وعايزنا الف وراك. He? Sen evleneceğim kız diye bağırıyor yani Arap. Beni evlendirmek mi istiyor? O kendi evlenmek istiyor. O bunu istiyor. Ha onunla bununla evlenmek istiyor Bu da amca. 5. karısımış. Ha abla eşi. Evet. Ha ben kızı zannettim. Abi maşallah ana fakat bintha. لا لا مش بنتي. Ta o zaman amca La, la, teyzeyle la, la, evlenmek la, la. istiyor. Sen istemiyorsun ama. لا حبيبي بس عدوي. Benim aşkım değil. Benim aşkım değil. Aşkım değil. Ben evlenmek istemiyorum yani. ما يخبرك مش قادر انا ما خدتش الدواء. ما يخبرك ايه Seni seviyorum mu diyor. Bu diye ben seni sevmiyorum. Seni almayacağım yani. Abla istemiyor. لا ما انت بص بقى. Amca kaç yaşında, abla kaç yaşında? Hadi ama 72. انا هو اكبر مني انا دلوقتي سني 70 70 سنه. 70 yaşında. Abla? Hadi kam 66. 50 و10 60. 60 سنه. 60. Kolay Hacı Baba'dan. لا مش حبيبتك بقى انا عدوتك من الوقت بقى بصي اخسرها Sen اخسرها. benim aşkımsın ما yani. يخبرك ما يخبرك Mayhabrik aşkım demek o zaman. Yani Habibet elbet. Oo diye. كانت بتشوفني تعملي كده اهو Beni gördü gençliğine. انا طلعتهم عندك وانا رجلي ما خدتش العلاج وبتقول انا حبيبتك طيب هات امك لو اوريك ما طلعت- Gençlik yıllarından tanışıyorlar o zaman. لا مش قادره عشان ما خدتش Tarifim العلاج. zaman, tarifim zaman yani. اه O çoktan biliyorlar. انا ساكنه ورا. بتحبي بعض ليش Gidelim. Biz birbirimizi çok seviyoruz, çok muhabbet yapıyoruz. Onun için birbirimize söylüyoruz diye. He. Aralarındaki ilişki iyi belli ya. Sıcakkanlı ikisi de. Yani şakalaşıyorlar. انت بتحبني يا دي عدوي. اذا انا ما شتمتهاش تزعل تفتكر إن أنا زعلان منها اخلص الدنيا انا قاعده لك مستنيك تخلص. هو السواني وانا حافيه كده Oğlum mama hoş Mısır'ı. معلش Eyvallah. Abi dikkat et dur. Dur. Abla valla dur. Gel abi. Şükran abi eyvallah. Onları bildim abi. Evet evet. Ben kapıyı Şimdi ablaya destek olduk ya o yüzden diğerleri de gördü şey yapmak istiyor para istiyor. Bunu 10 kağıt ver şu yaş. Aynen. Şöyle Ver attım. üstüne cebindeki bozuklar şu adamı ver. Buyur abi ben de valla kalmadı bak. Eyvallah. Eyvallah abi dur. Gel gel. Gel abi gel. Şükran. Gel abi. Gördün mü abi? Abi cepten parayı çıkardığın an 10 kişi doluşuyor etrafına. Gitti. Ya çünkü yoksul insanlar onları da anlıyorum. Paraya ihtiyaçları var. Geçinmek istiyorlar. Yani aslında hata buradan cepten para çıkarmak. Gizliden gizliye vermek en mantıklısı. Olmuyor işte veriyorsun yüzünden o ona haber veriyor. Evet. Bak dikkat et bu Cuma günü dağıtıyor, yemek dağıtıyor bak. Evet. Ha yemek dağıtıyorlar. Bak çekim yok lan. Ücretsiz mi dağıtıyor yemek? Ücretsiz bu. Ha ücretsiz yemek dağıtıyor ha. Arkadaşlar bugün Cuma diye ücretsiz yemek dağıtıyorlar burada. Bakın kalabalığa. Hayır işliyorlar işte abi ya. Hayır işliyorlar burada. Selamünaleyküm abi. Eyvallah eyvallah sağ ol sağ ol sağ ol abi afiyet olsun sağ ol. Şükran Yesin, abi. çocuklara ver çocuklara ver çocuklara ver. Buyur ediyorlar. Sağ olsunlar ya ben da İskenderiye'de de böyle geziyorum abi yoksul mahallelerde herkes bir çay çorba bir şey ısmarlamak istiyor. Ya abi işte Yemek yiyorum abi diyor ki parasını almam abi diyorum var cebimde param olmaz öyle yani. bak abi sen kara adamdan korkma. Kara adamdan korkma. Evet abi çok güzel karşıladılar beni ya. Yoksulluk görmüş gözü dok. Ama şimdi bir zengin yanına git etmez. Bak abi. İkram, o da canın ikram. İşte sorunlar abi parayı dikkatli vereceksin. Kimse şey etmez. Evet bizim hatamız orada ulu orta çıkardık parayı o yüzden toplaştılar. Evet. Top yanlışlık ondan oldu. Evet biz yanlış yaptık en son. Bereket versin. Ne yerler varmış? Abi çok ilginç ama insanlar yani ölülerin içinde yaşıyorlar, mezarların arasında yaşıyorlar. Yaşarlar yani bak sen o adam 64 yıldan beri 60 yıldan beri orada yaşıyor. Değil mi? Hem yoksul bir yaşantı da var ama. Bakar mısın şu garibanlara ya? Cık. Nasıl yatıyorlar yerde. Kıyamam ya. Oy bacağı açık. Bacağı mıydı, kuyruğu muydu o ya? Yara.
Bir yanımız tarihi eser, bir yanımız mezarlık, bir yanımız yoksul yaşamlar. Bu arada şeye de açıklık getirelim. Şimdi arkadaşlar Antik Mısır döneminde firavunları ya da önemli kişileri, belki normal halkı da o şekilde gömüyorlardı. Bilmediğim için net bir şey söylemek istemiyorum. Ölümden sonra yaşama inanç olduğu için eşyalarıyla, değerli eşyalarıyla, kişisel eşyalarıyla birlikte böyle bir oda tarzı mezarlara gömüyorlardı. O gelenek işte Antik Mısır'dan, hatta başka uygarlıkta mesela Urartular, başka uygarlıklarda da bu kültür vardı. İşte ona benzer bir şey mi diye düşündüm. O yüzden Ömer abiye sordum, o amcaya sordu. Burada İslami geleneğe göre gömmüşler. Yani öyle oda mezar şeklinde değil, eşyalarıyla birlikte gömmemişler. Burası sanki böyle bir han girişi gibi, bakar mısınız? Böyle bir sokak. Sokağa giriyor değil mi abi? Çok güzel bir sokak. Evet, güzel bir sokağa girdik ha. Çok mükemmel bir sokak ya. Şimdi İslami inançlara göre gömüyorlar burada. Ama Antik Mısır'da işte mumyalama yöntemi var. Ondan sonracığım orada çıkmaz sokak abi. Burası da çıkmaz sokak. Biz ana caddeden alıp Aynen, ana caddeden gidelim abi. Burası çıkmaz sokak. Abi burada bu bölgenin hepsi bütün Memlük. Memlük yapısı. Memlük. Bunların hepsi Memlük mimarisiymiş dostlar. Bunlar Fatimiye vardı. Bakın bunlardan önce Selef Fatimiye diyen Fatimiye Abbasiler de burada vardı. Yalnız çok güzel mimari ya. Ben bu mimariyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bir de taş yapılar ekstra bir hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Pencereler hep böyle ahşap ve demir koruma. Ahşap yapıları Osmanlılar geldi yaptı. Ha, bu ahşap yapıları Osmanlı ekledi. Bu nereye gitsen Osmanlı yapıları gelmiş. Bak ahşap. Şöyle ahşap yapı. Dikkat ettin mi abi? Evet abi, ona dikkat ediyorum ya. Ne diyorduk? Ha. Şimdi bu eşyalarıyla gömme olayı Antik Mısır'dan kalma. Yani burada yok ama bazı evlerde var mı onu bilmiyorum. Yani tam detayını bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama bu gezdiğimiz bölgede hep İslami kurallara uygun olarak gömülmüş insanlar. Amir Ak Sunar Camii. Göğe camı demek Arap. Göğe Camii. Ha, o yüzden Blue Mosque demişler. Göğe Camii. Şuradan gösterelim abi ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ne kadar güzel avlusu var ya. Bak bak. Allah Allah, neymiş bu abi ya? Kesin buranın içinde medrese de vardır. No picture. Okay. Sorry. Okay. Hadi. Bilet almak gerekiyormuş. Gel. Hadi sorun. Gel 120 pound. Boş ver. Tamam. Şimdi avlusunu göstermek istemiştim sizlere. Biz çekeceğimizi çektik. Aynen, biz mahalleyi gezmeye geldik ya. Burada yaşıyorlar dostlar. Bakar mısınız eskiliğe? Bir tane de atölye var aşağıda. Şimdi şeyden bahsediyordum, yarım kaldı. Bu eşyalarıyla birlikte gömülme olayı ölümden sonraki yaşama inançtan kaynaklanıyor. Şimdi öyle bir inanca sahip kişi Antik Mısır'da şu şekilde inanıyormuş. Araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi Anubis var. Ölüm ve cenaze tanrısı dostlar. Anubis ölen kişiyi Maat'ın huzuruna çıkarıyor. Maat da doğruluk ve adalet tanrısı. Tanrıçası daha doğrusu. Şimdi bu ölen kişinin kalbi bir terazinin bir tarafına konuyormuş ve Maat da kafasında böyle tüyü olan bir tanrıçaymış. O tüyünden bir parça alıp terazinin diğer tarafına koyuyormuş. Eğer kişinin kalbi daha ağır basarsa ya da dengede kalırsa mı ne, kişinin yaptığı iyilikler, dünyada yaşadığı dönemde yaptığı iyilikler üstün olduğu için ödüllendiriliyormuş. Yani cennet kavramı burada akıllarımıza geliyor. Yani cennete gidiyor diyebiliriz. Ama adalet tanrıçasının tüyü ağır basarsa kişinin hayat boyunca yaptığı işte kötülükler ağır bastığı için cehenneme gönderilip cezalandırma durumu doğuyormuş. Öyle bir inanış var. Yani Anubis bir Mısır, Antik Mısır tanrısı. Maat bir Antik Mısır tanrıçası. Bir sürü tanrı ve tanrıça var Antik Mısır'da dostlar. Bunların en üstü Ra. Yani biz Amon-Ra da söyleniyor sanırım. Amon-Ra olarak da söyleniyor. Güneş tanrısı dostlar. Hatta Firavunlar o dönemin krallarına, hükümdarlarına Firavun diyorlardı Antik Mısır'da. Firavunların işte Ra'nın çocuğu, tanrıların çocuğu olduğu düşünülüyor. Abi, Ramses kendi 9 tane 10 tane Ramses var. Evet, hep böyle Yani birinci Faronlar Ramses, ikinci Ramses hep kendi ismini vermişler yani. Faron doğum, o Faron'un hükmünden kalma. Evet, bu ölümden sonraki yaşam bizim gezdiğimiz bu bölgedeki mezarlarda yok dostlar. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Onun bilgisini de vermiş olayım. Tamam abi, iyi bilgi vermiş oldun beyler seyirciler. Bu konuda çok
sorular oluyor. Yani kimse de seyircilere anlatamıyor ki ne? İni bu İslam turbasında bu olmaz. O Firavun Firavun döneminden kalan. Şimdi mesela Mısır'ın farklı bölgelerine gideceğiz. Firavun mezarlarını da gezeriz diye ümit ediyorum. Orada mumyalamayı da göreceğiz. İşte bu eşyalarıyla birlikte gömüldüğü oda mezarlıkları da göreceğiz. Onlar işte ölümden sonraki yaşam olayını bizlere anlatacak ve gösterecek. Ne kadar istedi? 25 olsun. 25, tamam. O zaman burada her şeyde pazarlık yapmak Ya gerekiyor. tamam abi, dil bilmiyorsun kazanır. Dil bilen yoksa burada sorun var. Burada adamlar dile göre fiyat veriyorlar. Anladım. Burada kahveye de gitsen, restorana da gitsen, tuktuğa da binsen pazarlık yapacaksın. Pazarlıksız bir şey olmaz abi burada. Dikkat edin. Baksanıza ya kalabalığa. Yani Mısır'a geldiniz mi pazarlık yapmayı ihmal etmeyin, tabii ki de dil biliyorsanız. Yani dil önemli. Zaten turist olduğunu anlayınca birazcık yüksek fiyat veriyorlar anladığım kadarıyla. Yani senin buçuktan tuttu ya 25 pound. Dil bilmezsen 50 de verirsin, 100 de verebilirsin. Doğru, doğru. Hadi ne olur ne akşam ya. Haydi şu bakın ama bak diyor. Ya abi burada korna çalmadan bir saniye bile durmuyorlar ya. Abi çalmazsa kendine bir hal oluyor. Dengarı bu. Abi her saniye ya, her saniye. Yol boş yine çalıyor. Çalacak abi böyle. Gel abi şurada. Kültürü o artık. Alışmışlar. Arkadaşlar Tolunoğulları Camii'ne geldik şimdi. Burası tarihi bir yer. Gelelim burayı da görelim istedik çünkü yakındık bu bölgeye. 879 yılında Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılmış burası. Kendisi Tolunoğulları'nın ilk hükümdarı. Bu bölgeye hükmetmişler uzun bir süre. Ve yaptıkları eserler de günümüze kadar bazıları ulaşmış. Onlardan bir tanesi de Tolunoğulları Camii. Bayağı bir turist var ama. Dilerseniz oraya da çıkabiliyorsunuz sanırım ekstra bir ücret ödeyerek. Buranın girişi ücretsiz. Orada gene ücretsiz abi. Orası da mı ücretsiz abi? Giriş dışarıdan. Ha, giriş dışarıdanmış oraya. Ayrıdan giriş yapacağız yani. Buradan olmaz. Ama belki turistlerden 3-5 para alıyorlardır abi ya. Biz salam aleyküm dik biz dik soruyorlarsa biz Biz Suriye'den Arap her yere öyle giriyoruz abi. Suriye'den geldik diyoruz biz. Ben de selamun aleyküm yapıştırıyorum, giriyoruz abi. Mühim olan bunlara turist olduğunu şey etmesinler bas. Bakar mısınız? Kubbenin iç kısmına bile bir şeyler işlemişler. Büyük ihtimalle bu Arapça yazıyor orada. Kur'an'dan, ayetlerden bir şeyler yazmış olabilirler. Abi çok eski yazım. Bak Allah yazıyor. Tamam abi. Kur'an-ı Kerim. Arapça yazıyor değil mi abi? Yani Hepsi Arapça. Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler yazıyor olabilir. Arapça yazıyorlar abi ya. Arapça yazmışlar. Evet, çok güzel bir kompleksmiş ama. Girişte ayakkabıları çıkartıyorsunuz. Dilerseniz şey de alabilirsiniz. Ayağınıza poşet de alabilirsiniz ama böyle çorapla girdim ben. Böyle halı sermişler buraya. Hemen mahallenin içinde. Yani o arka mahallelerdeyiz şu an. Kahire'nin arka mahalleleri meşhur bu arada. Yani buraya gelirseniz mutlaka arka mahallelerine uğrayın. Yerel yaşamı görün istiyorum. Ben de elimden geldiğince gösteriyorum sizlere. Hemen yani hiç tahmin etmezsiniz o ara mahallelerden bir tanesinde bu Belki kompleks bir çıktı yanıma. Ya abi yani burada bitmez o arka mahalleleri gezerken her mahallede 2-3 tane tarihi cami var. Memlük'ten kalma, o dönemden kalma, bu dönemden kalma. Bir tanesi de işte Tolunoğulları Camii. Evet, ücretsiz şu an giriş ama turist çoğalırsa kesin bir ücret talep ederler. Bakın mesela bu kadim dönemden kalma. Eskiden. Birazcık yıpranmış. Bazı kısımları günümüze kadar ulaşmamış. Ama ve lakin halen ayakta, bak mesela. Bu kısım olduğu gibi kalmış. Ölüler şehri çok büyük bir alanı kaplıyor bu arada. Bizim gezdiğimiz kısımla buranın arası tuk tukla 10-15 dakika. O da trafikle birlikte. Ha, buraya bile sigara içmiş, izmaritini atmış. Çöp vardı yerde, plastikler vardı. Her yere çöp atıyorlar abi hiç. Ana caddesiymiş, ara sokağıymış fark etmiyor. Her yere çöp atıyorlar abi. Ne bileyim abi işte bu. Güzelim şehri mahvediyorlar ya. Ha bak, çocukların oturduğu yer bura. Çocuklar burada oturuyordu da.
Bahçenin arka tarafından giriliyormuş buraya. Kale da buradan görüküyor efendim abi. Ha, şu sol tarafta kaldı kalede. Kahire beklediğimden daha ilginç bir şehirmiş dostlar ya, gerçekten. Geldiğimden beri Kaleye şaşırtıyor beni. Şu kaleye bak. Şu kaleye bak. Şöyle şuradan göstereyim kaleyi. Ben de sonra bırak. Minarenin üstüne de çıktık. Kahire manzarası karşımızda. Şehrin her yeri, her bir noktası farklı ilginçlikte ya. Buradan 360 derece her yeri görüyoruz abi. Daha yukarıdan güzel çek. Ha, var mı daha yukarı? Oo tamam, daha yukarı çıkalım. Yanımızda vurayım ha. Şabbeli olur Türkiye. Çık abi. Daha çıkılıyormuş. Aman aman. Ha yok, çıkılmıyor, kapalı. Kapalı mı? Kapalı abi, kapalı. Çok güzel. La, o Türkiye ana Suriye. أنا تركي. Türkiye. Where are you from? Egypt. Egypt. Nice to meet you. Nice to meet you. Mısırlılar abi. Welcome to Şükran, şükran. Buranın yerlisi de, yabancı ülkelerden gelen turistler de gelip geziyorlar burayı. Bakın şu tarafta yeni yapıları görüyorsunuz. Biraz uzak ama yeni yapılar var o tarafta. Kula. İstanbul Ha Kula evet, Kula. Nil Nehri'nin öteki tarafı değil mi abi Zamalek orası? bölgesinde Kula bu. Buradan Kahire bütün görüyorsun. Aynen, Kula, Kula. Zamalek bölgesi bile gözüküyor Zamalek. buradan. Nil bütün burada abi. Şu karşı taraf hep Nil. Şehrin merkezi hemen şu karşı tarafta gördüğümüz kısım. Oradan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman arka mahallelere geliyorsunuz. Kaleye yaklaşmanız gerekiyor arka mahalleleri görmek için. Tabi burada elinize attığınız yer tarihi yapı. Tarihi camiler, medreseler. Mesela karşıda bir tane cami var. Kale gibi cami inşa etmişler. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Abi neydi o caminin adı? Hasan Sultan Camisi. Hasan Sultan Camisi'ymiş dostlar. Videoyu da bu güzel manzarada bitireyim istiyorum. Ölüler şehrini gezdik. Oradaki insanlarla tanıştık. Onlarla konuştuk. Oradaki kültürü öğrendik. Arka mahallelerde dolaştık. Kahire ilginç bir şehir. Yani her bir noktasında farklı bir hikaye bulabiliyorsunuz. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz, çöp şehirdeydik dostlar. Kahire seyahatim devam edecek. Ömer abiyle birlikte gezmeye devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar varsa kanalıma abone olarak beni destekleyebilirler. Ömer abinin telefon numarasını açıklamalara bırakıyorum. Kahire'ye gelirseniz bir rehber, bir tercüman ararsanız kendisine ulaşabilirsiniz. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.